Yine güzel bir günden herkese merhaba, ben Figen Ararat. Bugün başımda görmüş olduğunuz bu harika saç bandını öreceğiz. Gerçekten çok güzel, tam tamına oturuyor böyle başa ve bu fiyonkları hiç bozulmadan bağlanabiliyor. O yüzden çok düzgün duruyor. Yapımı da o kadar kolay ki, ufacık böyle tüyoları var, püf noktaları var. Onları şimdi göreceksiniz ve bu harika saç bandını kolayca örebileceksiniz. Hadi hazırsanız başlayalım. Saç bandı için hangi ipi kullanıyorum? Nako Calico inceyi kullanıyorum. Renkleriyle, dokusuyla tam saç bandına uygun, gayet güzel yazlık, baharlık bir ip. %50 pamuk, terletmiyor. %50 premium akrilik, çok dayanıklı bir ip. Gerçekten şöyle ellediğinizde, dokusunu hissettiğinizde bayılacaksınız. Çok güzel bir ip. Ben hangi rengi kullandım? Bu lila rengini kullandım. Renk kodu da 11222. Eğer siz de bu rengi kullanmak isterseniz, ki bir sürü rengi var. Önerilen şiş numarası 3, 3,5. Ben 3 numara şişle öreceğim. Saç bandımız şu şekilde oluşuyor. Bakın, ortası dümdüz. İki ucunda da şöyle yaprak şeklinde iki parça var. O iki yaprak birleştiğinde harika bir fiyonk oluşturuyor. Şöyle nereden başlıyoruz? En uçtan başlıyoruz. Yaprağın en ucundan başlıyoruz. Arttırarak gidiyoruz. 3 tane ilmek attım. Bir sıra ters örgü ördüm. Şimdi ilk ilmekten 2 ilmek çıkartacağım ve sağdan arttırmış olacağım. Şöyle ilmeğin arkasından şişimi geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Şişten ilmeğimi çıkartmadan şişimi önden geçirip bir ilmek daha örmüş oluyorum. Böylece bir tane ilmek artırmış oldum. Ortadaki ilmeği örüyorum. Sondaki ilmekten gene 2 tane ilmek çıkartacağım. Arkadan şişimi ilmeğe geçiriyorum. Örüyorum. İlmeğimi çıkartmıyorum. Şişimi önden geçiriyorum ve tekrar örüyorum. Böylece sağdan ve soldan birer ilmek artırmış oldum. Diğer yüzde hiçbir artırma işlemi yapmadan bütün ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Tüm ilmekleri ördüm. Yine düz yüzünde arttırma yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimden yine bir tane daha ilmek çıkartacağım. Şöyle arkadan şişimi taktım, ördüm, ilmeğimi çıkartmadım. Önden de ördüm, bir tane arttırmış oldum. Ortadaki ilmekleri örmüş oluyorum. Sondan ikinci ilmekten yine bir tane arttıracağım. Yine arkadan şişimi geçiriyorum. Örüyorum. Çıkartmıyorum, önden de örüyorum. Ve sondaki ilmeği de örüyorum. Sağdan soldan arttırma işlemimi yapmış oldum. Diğer yüzde hiçbir arttırma yapmadan tüm ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Hepsini ördükten sonra tekrar ön yüzüne geldik. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Hep ikinci ilmekte bir tane arttırma yapıyorum. Bir de sondan ikinci ilmekte sağdan ve soldan arttırma yapacağız. Sadece ön yüzde. Şöyle ikinci ilmekten 2 tane ilmek çıkarttım. Ortadaki ilmekleri normal haroşa olarak örüyorum. Sondan 2 ilmek kalana kadar. Sondaki ikinci ilmekten de bir ilmek çıkartıyorum. Solda da bir arttırma işlemi yapmış oluyorum. Sonuncu ilmeği de örüyorum. Diğer yüzde hiçbir arttırma eksiltme yapmadan örüyorum. Ta ki 20 ilmek olana kadar. 20 ilmek olana kadar sağdan ve soldan arttırma işlemlerimizi yaptık. Şurada da göstermem gerekirse şimdi 8 sıra hiç arttırma yapmadan haroşa örgü örüyoruz. Sekiz sıra ördüm. Bakın şurada da göreceğiniz gibi. Şimdi 10 ilmek kalana kadar eksiltiyorum. O eksiltmeleri de nasıl yapıyoruz? Yine arttırmada olduğu gibi sadece ön taraftan eksiltmeyi yapıyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örerek sağ taraftan bir tane ilmek eksiltmiş oluyorum. Sondan 3 ilmek kalana kadar ortadaki bütün ilmeklerimi örüyorum.
Sondaki 3 ilmek kaldı. 2 ilmeği beraber örüyorum. Soldan da eksiltmiş oldum. Son ilmeği de örüyorum. Böylece sağdan ve soldan birer ilmek eksilttim. Diğer yüzde hiçbir eksiltme yapmadan hepsini yine haroşa örgü olarak örüyorum. Ön yüzüne geçtik. Yine ön yüzünde sağdan ve soldan eksiltmelerimi yapacağım. Sadece ön yüzünde yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği beraber örüp eksiltiyorum. Sondan 3 ilmek kalana kadar aradaki tüm ilmekleri örüyorum. Sondaki 3 ilmekten 2 tanesini birlikte örüp eksiltiyorum. Sonuncu ilmeği örüyorum. Diğer yüzde hiçbir şey yapmıyorum. 10 ilmek kalana kadar böyle eksiltiyoruz. İşte 10 ilmek kaldı. Şimdi şuradan da göstermem gerekirse tam 6 sıra haroşa örüyoruz. Arttırma, eksiltme yapmadan 10 ilmeği 6 sıra haroşa örüyorum. 6 sıra haroşa ördüm. Şimdi 10 ilmeği 20 ilmeğe çıkartacağım. Ne yapıyorum? Her ilmekten bir ilmek daha çıkartıyorum. 10 ilmek 20 ilmeğe çıkmış oluyor. Şöyle ilmeğin arkasından şişimi geçiriyorum. Örüyorum. İlmeğimi şişten çıkartmayıp önden de örüyorum. Ve bir ilmekten 2 ilmek çıkartmış oluyorum. Her ilmeğe aynı işlemi uyguluyorum. 10 ilmek 20 ilmeğe çıkmış oluyor. İşte 20 ilmeğe ulaştım. Şimdi başımın genişliği çevresi kadar uzunluğu olacak kadar örüyorum. İşte istediğim uzunluğa geldi. Ölçü vermem gerekirse şöyle 39-40 santim civarında. Şimdi yaprağın diğer kısmını, diğer ucunu yapacağız. Ne yapıyoruz? 20 ilmekti ördüğümüz parça. 10 ilmeğe tekrar düşürüyoruz. 10 ilmeği nasıl düşürüyoruz? Tüm ilmekleri 2-2 örüyorum. 20 ilmek 10 ilmeğe düşüyor. Şöyle 2 ilmeği beraber örüyorum. 1 ilmek eksiltmiş oluyorum. Diğer 2 ilmeği beraber örüyorum. 1 ilmek daha eksiltiyorum. Ve böylece 20 ilmek 10 ilmeğe düşecek. Hepsini böyle 2-2 örüyorum. İşte 10 ilmeğe düşürdük. Gördüğünüz gibi. Aynı şu uçta olduğu gibi şimdi 6 sıra haroşa öreceğim. Altı sıra haroşa ördük. Şimdi diğer tarafta yaptığımız gibi 20 ilmeğe çıkana kadar hep ön yüzde sağdan ve soldan birer ilmek arttıracağız. 10 ilmeği 20 ilmeğe çıkartacağız. Yine ikinci ilmekten arka kısımdan şişimi sokup bir ilmek örüyorum. İlmeği çıkartmadan ön taraftan da örüyorum. Ve diğer tarafta yaptığım gibi aynı şekilde sağdan arttırdım. Son ikinci ilmeğe gelene kadar ortadakileri örüyorum. Sondan ikinci ilmekten de yine bir tane ilmek arttırıyorum. Son ilmeği de örüyorum. Ve diğer yüzde hiçbir arttırma işlemi yapmadan bu şekilde 20 ilmeğe kadar sağdan ve soldan arttırıyorum. ...20 ilmeği arttırdık. Şimdi diğer yaprakta yaptığımız gibi 8 sıra hiçbir arttırma işlemi yapmadan dümdüz haroşa örüyoruz.
8 sırada haroşa ördükten sonra şimdi yaprağın ucunu yapıyoruz. 3 ilmek kalana kadar hep ön yüzden sağdan ve soldan eksiltmelerimi yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği beraber örüp sağdan eksiltme yapıyorum. Sondan 3 ilmek kalana kadar ortadaki ilmekleri örüyorum. Üç ilmek kaldı. Şöyle 2 ilmeği beraber örüyorum. Soldan da eksiltmemi yapıyorum. Son ilmeği örüyorum. Diğer yüzde hiçbir eksiltme yapmıyorum. Bu şekilde 3 ilmek kalana kadar hep ön yüzden sağdan ve soldan eksiltme yapıyorum. İşte 3 ilmek kaldı. 3 ilmeği de beraber örüp bitiriyorum ve saç bandım bitmiş oluyor. İşte bu kadar kolay. İşte bakın, iki ucu şöyle ortada birleştiriyorum, bir düğüm atıyorum ve böylece 2 tane yaprak çok güzel bir fiyonk oluşturuyor ve hiç bozulmadan saçta duruyor. Gerçekten çok güzel bir model. Bunu renk renk yapın, boyut boyut, ister çocuğunuza, bebeğinize, ister kendinize, ister hediye, isterseniz de satarak ev ekonomisine katkıda bulunun. Gerçekten bu yazın, baharın en güzel saç bandı. İşte saç bandını yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.